Uzun bir yoldan geldik. Neredeyiz Emin? Evet doğru, yolumuz bayağı uzundu. Şu an Afyon'un Tazlar Köyü'ndeyiz. İçinde bulunduğumuz avlu Slash Architects'le birlikte tasarladığımız 3830 çiftliğinin peynir fabrikası. Bu Arkizon ve Slash ortaklığına tekrar geleceğiz ama bu içinde bulunduğumuz avlu ve bu yapının formu nereden çıkıyor İpek ve Şule? Yapının formu aslında tam olarak işlevsellikten yola çıktı diyebiliriz. Peynir fabrikasının programını aslında tekrar inceleyip mümkün olan en basit şekilde birbirine bağlayarak lineer bir program cetveli ürettik diyelim. Üretim mekanının ardından post production mekanlarını birbirine bağlayarak, bunları bir koridorla hatta birbirine bağlayarak ve yapıyı arsaya bükerek oturttuk. Bu konuda bizim aslında en önem verdiğimiz şey bu avluyu oluşturmaktı. Evet. Hatta avludaki deneyim. Bu da bizim projeye kattığımız en büyük değer diyebiliriz. Hatta standart fabrika yapılarının dışına çıkmamızdaki en büyük parametre de diyebiliriz. Buradaki deneyim de hem avluya gelen ziyaretçiler için farklı bir deneyim sunarken aynı zamanda içeride çalışanlar için de dışarıyla bir bütünlük sağlanmış oluyor. Özellikle de ilk bölümü, yani degustasyon bölümüyle üretim bölümünü oldukça şeffaf bıraktık. Akabinde buradaki yarı şeffaflıkta da biraz önce bahsettiğimiz gibi depolama alanları ve teknik hacimler devam ediyor. Burada yarı geçirgenlik olsun istedik. O yüzden bu korten lataları ekledik. Aynı zamanda da güneş kırıcı işlevi görüyor. Hatta binamız eliptik olduğu için de çok farklı perspektifler sağlıyor buradaki latalar. Avlunun oluşmasındaki diğer bir sebep de bize verilen proje briefinde binanın içerisinde bir tadım ve satış biriminin olmasıydı. Biz bu tadım ve satış birimini kapalı mekanından çıkartıp bir avlu içine de aldık. Bu aynı zamanda bir etkinlik alanında oluşmasını sağladı. Yani bir kamusal alanla kapalı alan birlikteliğini bu tadım ve satış mekanı sayesinde kurgulamış olduk. Bu da bizim için çok önemli bir girdiydi. Yani dışarıya taşırmış olduk. Hatta iç mekanla dış mekanda bütünleştirmiş olduk da diyebiliriz. Evet. Bu altında bulunduğumuz saçaksa bütün yapının en yükseldiği yer aslında. Formun oluşumundan biraz daha bahsedecek olursak yapının giriş ve satış bölümü artı üretim bölümü daha yüksek tavanlı olup geri kalan bu paketleme ve soğuk depo bölümleri hacimsel olarak daha az hacime ihtiyaç duyduğu için ve soğutup ısıtmak biraz daha böyle zorlaşacağı için daha alçatıldı. Daha az yüksekliği var. Aynı zamanda bu üç boyutlu kurgunun yanında yapının planimetrisinde de bu fark var. Aslında yapının planimetrisi iki tane iç içe geçmiş elipsten oluşmakta. Fakat merkezdeki avluyu oluşturan elips tam merkezde değil, merkezden kayık olarak tasarlandı. Bu bize farklı büyüklüklere sahip fonksiyonların oluşmasında çok yardımcı oldu. Sanki o planimetrideki kayma peyzajda da devam ettirilmeye çalışılmış gibi değil mi? O hijyenik koridorun paralelinde bir yeşil koridor daha var sanki. Evet. Avluda. Bu eliptik formun bir offseti de içeride var. Dediğimiz gibi o da şaşırtılmış durumda. Hatta peyzajıyla ilgili oldukça çok zaman harcadık diyebiliriz. Konsept kısmı ne kadar hızlı geçse de çok emindik ne yapmak istediğimizden. Peyzaj kısmına çok takıldık. Çok farklı tasarımlar denedik. Sonunda en sade haliyle bu şekilde yeşil bantlarla içeriye doğru davetkar bir form alıyor. İçeride de bir offset artı bir tane de ikonik ağacımız var. Şu anda ağacımız biraz minimal. Zamanla büyüyüp yaprakları olduğu zaman da gölge vermesini sağlayacak diye düşündük etkinlik yapıldığı zamanlarda. Şu an yine altında bulunduğumuz saçak binaya aslında açılan bir pencere gibi. Ve bu pencere aynı zamanda yarı kapalı alandan açık kamusal alana geçişi de sağlıyor ve binanın girişini de tanımlıyor bir yandan. Sanki bu içeride oluşturduğunuz şeffaflık dışarıda daha böyle kapalı, opak bir yüzeye dönüşmüş gibi. Evet.
Yani bu içerideki şeffaflığın bir kontrastı olarak aslında bütün mahalleleri sırta yerleştirmemizin getirdiği, beraberinde getirdiği bir opaklık söz konusu. Böyle olmasının sebeplerinden bir tanesi de dışarıdan algılanan yüzeyin aslında buranın yerel taşlarını da değerlendirerek kullandığımız mütevazi bir tavrın bir parçası aslında. Ki aynı zamanda bütün bu teknik mahallerin dışa vurumu da bu cepheden kendini okutabiliyor. Yani farklı açıklıklar, farklı kapılar, işte doğramalar vesaire hep sadece binada yırtıklar olarak kendini gösteriyor. Yani binanın iç cephesi ne kadar şeffafsa bunun negatifi olarak dış cephesi de o kadar sağır ve monolitik bir yapıda. Bu aynı zamanda bu büyük peyzajla da uyum sağlıyor. Yani bu sanırım burada tam da şeyden bahsetmek gerekiyor. Bu yerin bağlamla da direkt ilişkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun için esasında neden burada böyle bir proje yapıldığından da bahsetmek gerekiyor. Tabii burası aslında büyük bir projenin ufak bir kısmı diyebiliriz. Aslen Afyonlu olan Ahmet Kocabıyık burada bir sanat vadisi oluşturmak istedi. Burası büyük bir alan aslında. Ve ilk olarak buradaki binanın arkasında bulunan mandıraları kurdu. Bu mandıralarda inekler ve mandalar var. Onlardan elde edilen sütün dışarıya verilip heba edilmesi yerine onları değerlendirmek istedi ve bunun sonucunda bir peynir fabrikası yapıldı. Bu aynı zamanda da bu alana girişi temsil ediyor. Malzeme olarak da galiba buradan çıkan bir kayadan mı yapıldı Tabii bu taş? şu anki binanın cephesinde gördüğünüz taşlar tamamen buradaki arazinin içerisinde bulunan büyük kütleli doğal taşlardan meydana geldi. O taşlar alındı, yerel mermer atölyelerine götürüldü. Orada kesildi, ebatlandı ve tekrar buraya geldi ve yerinde montajı yapıldı. Bu taşın böyle yerel olmasının aslında buraya katkısı bir yandan da daha yerel bir şekilde buraya uyum sağlayan bir yapı oluşturmayı beraberinde getirdi. İki tane döşemenin, yani iki beton döşemenin arasında gayet yerel taşlar yer alırken korten detaylarla da daha çağdaş dokunuşlarla tasarlanmış bir yapı haline geldi. Ki bir anlamda da bu vadinin aslında giriş yapısı olarak da düşünüldü. Yani gayet saçağıyla insanları karşılayan bir giriş yapısı olarak. Esasında biraz da şeyden bahsetmekte fayda var herhalde, değil mi? Bu ortaklık meselesi. Yani nasıl kuruldu ve nasıl işledi? Özellikle biz Arkizon olarak kolektif çalışmayı seven bir ofisiz. Daha evvelden çeşitli mimarlık firmalarıyla birlikteliklerimiz oldu, birlikte projeler yaptık. Bu sefer de ilk iş bize geldiğinde İpek'le Şule Slash'i yeni kurma aşamasındaydılar. Daha evvelden de onlarla bir iki işi beraber yapmıştık ve çok keyifli bir çalışma ortamımız vardı. Böyle olunca da bu işi de beraber yapalım dedik. İyi ki de beraber yapmışız. Çok keyifli, çok zevkli bir çalışma sürecinden sonra böyle bir yapı ortaya çıkardık. Aslında sürecimiz oldukça organik geçti. Yani birlikte yaptığımız beyin fırtınalarının ardından 3 farklı yapıda fikir ortaya çıkarttık aslında. Ve bunların hepsinin çeşitli denemelerini yaptık. Konu özellikle çok ilginçti. O yüzden çok yoğun geçti bu ilk aşama. Bu üç fikri de belli bir aşamaya getirdik. Hatta bu üç fikri de sunduk. Üçün de kendine ait güzel sürprizleri ve farklı deneyimleri vardı. Hiçbirisi de standart bir fabrika yapısı değildi. En sonunda sunduğumuz zaman da bu proje seçildi. Bizim de en çok içimize sinen bu projeydi. O yüzden çok mutlu olduk. Fakat en zoru da buydu. Hem maliyet anlamında hem uygulama anlamında, proje anlamında, fakat en sonunda bu gerçekleşti. Evet, normalde
Elips'in de tam bir merkezi olmadığı için aslında merkezi var da sürekli boyutlarına göre değişen bir merkezi var. Hakikaten elips formlu bir bina inşa etmek Çok kolay hem değilmiş, çok evet. kolay değil, hem tasarım aşamasında hem uygulama aşamasında zorluklar çıkardı açıkçası. Hatta bu dönemde iki ofis birbirine karıştı diyebiliriz. İpek Akizon'daydı, Emin bizim ofisteydi. Sürekli bir Siz bir mobil yandan haldeydi. yoğurdunuz, 5-6 bir yandan- ay Evet. geçirdik, evet. Evet, Bu anlamda. yoğun geçti ama Değişik. zevkli geçti. Evet. Keyif aldık sonuç olarak. Ya esasında binaya baktığımda o farklı bir şeye dönüşmüş gibi geliyor bana. Yani farklı bir birlikteliğe dönüşmüş gibi geliyor. Bir tanesi, yani bu star mimarlarla karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ya da ne kadar arzu edersiniz onu bilmiyorum ama programın bu lineer bir programın döndürülerek böyle bir yapıya form vermesi, işte Rem Koolhaas'ın o Seattle'da CCTV'de yaptığı şeye benzerken bir yandan bu doğanın içerisinde bu heykelsi duruşuyla içeride oluşturduğu küçük atmosferiyle, küçük avlusuyla esasında biraz da Peter Zumthor'u çağrıştıran bir yapıya dönüşmüş. Yani bu anlamda da sizi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. İlk kez duyduğumuz değişik bir Şimdi de yorum, en değil son yani biz soralım o zaman soruyu. Hangi ofisi hangi mimarlık firması olarak değerlendiriyorsunuz? Açıkçası çok zor bir cevap olur herhalde. Bununla ilgili bir cevap verebileceğimi zannetmiyorum ama çoğu kolektifte gördüğümüz bir çokluk hali esasında bu yapının her yerine yansımış gibi. O da bence bu yapıyı enteresan kılan ve güzel kılan tarafı olmuş. Emin, sen kim olmak isterdin? Ya ben öğrencilik hayatımdan beri Rem Koolhaas'ı çok takip ettim. Güzel, çünkü bizim için de Zumthor'un bu hissiyat meselesi Ama bayağı tabii önemli son bir- senelerdekini kastetmiyorum. Daha çok ben öğrenciyken. Ya peki Biz de o zaman şu doğaya doğru bir şekilde gidelim değil mi? Yani açılalım bir de.